Herkese merhaba. Bu bölümde forasik tümörlerin yani göğüs tümörlerinin en bilinen yüzüyle akciğer kanseriyle ilgili her şeyi masaya yatırıyoruz. Biliyorum biraz karmaşık bir konu gibi gelebilir ama endişelenmeyin. Gelin hep beraber bu konuyu en basit haliyle bir anlayalım. Şimdi ekranda kocaman bir sayı var. %90. Peki bu ne anlama geliyor olabilir? Akciğer kanseri dediğimizde bu kadar büyük, bu kadar ezici bir oran neyi ifade ediyor olabilir ki? Bir düşünün bakalım. İşte cevap. Bu, karşımıza çıkan bütün akciğer kanseri vakalarının tam %90'ının tek bir sebepten kaynaklandığını gösteriyor. Sigara. Evet, doğrudan sigara kullanımı. Konuya başlarken aklımıza kazımamız gereken en önemli, belki de en sarsıcı gerçek bu. Peki bugünkü yol haritamız nasıl olacak? Önce akciğer kanserinin temellerine bakacağız. Sonra o ezici nedene, yani sigaraya odaklanacağız. Ardından teşhis nasıl konur, hastalığın haritası nasıl çıkarılır, yani evreleme nedir ona bakacağız. Ve son olarak da mücadele yöntemlerini, yani tedavi seçeneklerini konuşacağız. Hazırsanız haydi dalalım konuya. Evet, ilk durağımız temeller. Şunu en baştan netleştirelim. Akciğer kanseri dediğimizde tek bir hastalıktan bahsetmiyoruz aslında. Bu, akciğerlerin içinde başlayan farklı kanser türlerini kapsayan bir şemsiye terim gibi bir şey. Şimdi bu türlere biraz daha yakından bakalım. Bakın, en büyük pay %38 ile adenokarsinoma ait. Ve ilginç bir detay var burada. Son yıllarda bu türün görülme sıklığı bayağı artmış durumda. Bunun sebebi olarak da muhtemelen düşük katranlı, hani o light sigaraların yaygınlaşması gösteriliyor. Peki, bu kadar farklı isim varken biz bunları nasıl aklımızda tutacağız? Aslında doktorlar işi basitleştirmiş, tüm bu türleri iki ana çatı altında topluyorlar. Bir tarafta vakaların çoğunu oluşturan ve genellikle daha yavaş ilerleyen küçük hücre dışı kanserler var. Diğer tarafta ise daha nadir görülen ama neredeyse sadece ağır sigara içicilerinde ortaya çıkan ve inanılmaz hızlı büyüyen küçük hücreli kanserler. Yani bildiğiniz kaplumbağa ile tavşan yarışı gibi bir durum. Ve bu ayrım o kadar önemli ki çünkü bütün tedavi süreci işte bu ayrıma göre şekilleniyor. Şimdi gelelim asıl meseleye. Hani o en başta konuştuğumuz %90'lık devasa orana. Evet, sigaranın akciğer kanserindeki rolünü biraz daha derinlemesine inceleme zamanı. Tamam, sigara başrolde, bunu anladık. Ama sahnedeki tek oyuncu o mu? Hayır, tabii ki değil. Bakın sadece sigara içilen bir ortamda bulunmak, yani pasif içici olmak bile riski %20 hatta %30 oranında artırabiliyor. Bu müthiş bir rakam. Bunun üstüne asbest gibi maddelere maruz kalmak, daha önce başka bir kanser için radyoterapi görmüş olmak, hatta genetik yatkınlık gibi faktörleri de eklememiz gerekiyor. Peki, diyelim ki bir şüphe var. Bir doktor bu şüpheyi nasıl kesin bir teşhise dönüştürür? İşte şimdi işin biraz dedektiflik kısmına giriyoruz. Gelin bu sürece beraber bakalım. Bu dedektifliğin en zor yanı ne biliyor musunuz? Akciğer kanseri inanılmaz sinsi bir hastalık. Çoğu zaman ilk başlarda ya hiç belirti vermiyor ya da çok belirsiz sinyaller yolluyor. Yani o geçmek bilmeyen inatçı öksürük ya da daha ciddi bir belirti olan kanlı balgam ortaya çıktığında iş işten geçmiş olabiliyor. Tıpkı bir buzdağı gibi. Biz sadece suyun üstündeki küçük kısmı görürken asıl tehlike çoktan suyun altında büyümüş oluyor. İşte bu yüzden teşhis süreci adım adım ilerliyor. Genellikle her şey hastanın bir şikayetle doktora gitmesiyle başlıyor. Doktor bir akciğer filmi veya daha detaylı bir tomografi istediğinde orada şüpheli bir lezyon yani bir leke görebilir. Ama durun, bu hemen kanser demek değil. Kesin tanı için altın standart var, biyopsi. Yani o şüpheli bölgeden küçücük bir doku parçası alınıp mikroskop altında incelenmesi gerekiyor. Son sözü patologlar söylüyor. Tamam, teşhis kondu, kanser olduğu kesinleşti. Peki şimdi ne olacak? İşte şimdi belki de en kritik soru geliyor. Bu kanser ne kadar büyük? Vücutta nerelere yayıldı? Bu soruların cevabını bulma işlemine tıp dilinde evreleme deniyor. Yani aslında hastalığın bir haritasını çıkarıyoruz. Bu haritayı çıkarmak için de doktorların dünya genelinde kullandığı ortak bir dil var. TNM sistemi. Bunu şöyle düşünün, hastalığın GPS koordinatları gibi. T, N ve M. Bu üç harfin her biri bize kanserin durumu hakkında bambaşka ve çok önemli bir bilgi veriyor.
İlk harfimiz T, yani tümör. Bu ana tümörün kendisiyle ilgili. Ne kadar büyük, boyutu ne, başladığı yerde etrafındaki dokulara ne kadar sızmış, yani T bize hastalığın merkez üstünü anlatıyor. Gelelim ikinci harfe, N. Bu da nodül demek, yani lenf nodülleri. Kanser en yakınındaki lenf bezlerine sıçramış mı, sıçramamış mı bunu bilmemiz lazım. Lenf nodüllerini vücudun bir nevi bağışıklık sistemi karakolları gibi düşünebilirsiniz. Eğer kanser bu karakollara kadar ulaşmışsa, bu onun yayılma potansiyelinin yüksek olduğunun bir işareti. Ve geldik son ve belki de en kritik harfe M, yani metastaz. Bu harf bize kanserin başladığı yerden çok uzaklara, yani beyin, kemik, karaciğer gibi başka organlara yayılıp yayılmadığını söyler. İşte hastalığın seyrini en çok etkileyen faktörlerden biri de budur. İşte elimizde teşhis var, hastalığın haritası, yani evresi de belli. Artık doktorlar bir savaş planı oluşturmak için gereken her şeye sahip. Bu da bizi son durağımıza, yani mücadele yöntemlerine, günümüzdeki modern tedavi seçeneklerine getiriyor. Peki bu savaş planı nasıl işliyor? Aslında her şey hastalığın evresine, yani o çıkardığımız haritaya bağlı. Eğer hastalık çok erken bir evrede yakalanmışsa, temel hedef cerrahiyle o tümörü tamamen temizlemek ve hastayı iyileştirmek. Ama hastalık ilerlemişse, yani 3. evre gibi bir durumdaysak, o zaman kemoterapi ve radyoterapi gibi silahlar birlikte kullanılıyor. Çok daha ileri, yani metastaz yapmış evrelerde ise amaç artık hastalığı yok etmekten çok kontrol altında tutmak, hastanın yaşam kalitesini yükseltmek ve ömrünü uzatmak oluyor. Ama durun, modern tıpta işler artık bu kadar standart ilerlemiyor. Artık herkese tek beden gömlek uyar devri bitti. İşte bu söz yeni dönemin mottosu adeta. Doğru ilacı, doğru hastaya, doğru dozda, doğru zamanda vermek. Peki bu ne demek? Artık akıllı ilaçlar dediğimiz hedefe yönelik tedaviler var. Bunlar gidip doğrudan tümörün genetik yapısındaki o bozuk noktayı bulup oraya saldırıyorlar. Yani tedavi tamamen kişiye özel hale geliyor. Bu gerçekten de tıpta bir devrim niteliğinde. Ve geldik en başa. O büyük %90 gerçeğine geri dönüyoruz. Şimdi size soruyorum. Eğer her 10 vakadan 9'u tek bir önlenebilir sebebe, yani sigaraya bağlıysa, bu korkunç hastalıkla savaşmak için elimizdeki en güçlü, en etkili silah ne olabilir? Milyon dolarlık ilaçlar mı? En son teknoloji cihazlar mı? Hayır, cevap çok daha basit ve aslında hepimizin elinde. Sigaraya hiç başlamamak ya da başladıysak bir an önce bırakmak. En etkili tedavi her zaman olduğu gibi korunmaktır.